Müslüman mısın? Hayır. Ya herhangi bir genel dine ya da Müslümanlığa yakın değilim, olacağımı da düşünmüyorum. Benim için varmış yokmuş pek bir önemi yok yani, öldükten sonra bakarız. Ve yani ben bu kadar iyi bir insanken beni cehenneme gönderecekse zaten inanmamakta çok daha haklıymışım. Cennete gitmenin en kısa yolu nedir? Abi şimdi ben cennet cehenneme pek inanmıyorum. Daha çok reenkarnasyona inanıyorum. Ben bunu bilmiyordum. Tükendim abi ben bu kadar. O zaman şehadet getirelim. Abi ben getiririm, ben zoruma gitmez. Eşhedü. Ege, sana bir sorum olacaktı. Tabii dinliyorum. Cennete gitmenin en kısa yolu nedir? Cennete gitmenin en kısa yolu. Kahraman olup bir yerde şehit olmak diye düşünüyorum. Müslüman mısın? Hayır. Ya yeni bir düşünceye ya da görüşe hiçbir zaman kapalı olduğumu düşünmem ama ya herhangi bir genel dine ya da Müslümanlığa yakın değilim, olacağımı da düşünmüyorum. Cennete gitmenin en kısa yolu nedir? Namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, ondan sonra oruç tutmak, cumalara gitmek. Cennete gitmenin en kısa yolu nedir? Ya içinde özünde iyi bir adam olduktan sonra ben gerisini Allah'la kendi aranda halledebileceğini düşünüyorum. Yani inançlı insanlar oluyor, inançsız insanlar oluyor falan filan. Ya dediğim gibi özünüzde iyisiniz zaten, bunu en sonunda değerlendirirler diye düşünüyorum. Cennete gitmenin en kısa yolu nedir? Abi şimdi ben cennet cehenneme pek inanmıyorum. Daha çok reenkarnasyona inanıyorum. Yani bir insan bence öldüğü zaman sonsuzluğa gitmez diye düşünüyorum ben. Nereye gider? Yani tekrardan farklı bir vücutta hayat bulur diye düşünüyorum. Bunu bana biraz açıklar mısın? Ben de inandığım şeyleri bir parça açıklamaya çalışacağım sonrasında. Yani şimdi şöyle, tam olarak Müslüman da değilim ama daha çok agnostik bir insanım ben. Daha çok bu dini konularda ben insanları kontrol edebilmek amacıyla çıkarttıkları bir yalan gibi düşünüyorum. Ki onun haricinde vardır, elbet ki vardır bir yaratıcı. Her şey evrimin sonucu değildir. Bunun da farkında olan biriyim. Ama onların kontrol edebilmek için uydurdukları bir yalan gibi bir şey. Peki siz Müslüman mısınız? Kendimi herhangi öyle bir kalıba sokmayı sevmiyorum pek fazla. Pek inançlı olduğum söylenmez yani. O zaman hani cenneti konuşmadan önce burayı konuşsak. Neden inanmıyorsunuz? Yani inanmama sebebi ne? Yani kendi fikirlerime, düşüncelerime, ya dinle uyuşmayan bazı şeyler var. Sadece ondan kaynaklı. O yüzden pek sorgulamıyorum, etmiyorum o konuları. İyi bir insan olduğumdan kaynaklı, yani kendim böyle düşünüyorum ki diğer insanların da böyle düşündüğünü tahmin ediyorum. Ondan kaynaklı benim için varmış yokmuş pek bir önemi yok yani. Öldükten sonra bakarız. Çok geç olmaz mı öldükten sonra bakarız? Yok ya, benim için çok geç hiçbir zaman olmadı. Yani dediğim gibi eğer varsa o da Allah'la benim aramda olacak. Ve yani ben bu kadar iyi bir insanken beni cehenneme gönderecekse zaten inanmamakta çok daha haklıymışım. Peki o zaman biraz akli, bilimsel konuşalım mı? Akli deliller ve bilimsel ve felsefi deliller üzerinden konuşalım. Şöyle diyelim, etrafıma baktığımda normalde entropi sürekli bir düzensizliğe doğru giden bir yasadır. Doğru değil mi? Bunu bilirsin. Termodinamiğin yasalarından entropiyi duymuşsun. Katılıyorum. Ama ben etrafıma baktığımda, kendime baktığımda en basiti, insanda sürekli devam eden bir yenilenme ve düzen var. Tıp fakültesi mezunuyum ben, doktorum bu arada Ege. 7 günde bir trombositlerim, 120 günde bir hemoglobin dediğimiz kırmızı kan hücreleri veya işte toplumdaki adıyla al yuvar olarak bilinen hücreler yenileniyor. Bu sürekli devam eden yenilenme hep belli bir aralıkta oluyor ya. Evrende de sürekli aynı kanunlar aynı şekilde işliyor. Demek ki burada düzensizliğe giderken bir de bir düzen var. Demek ki bir düzen varsa bu düzeni sağlayan birisi var diyebilirim. Buna da gücü, ilmi, iradesi yetmesi gerekir ki buraya müdahale edebilsin. Yoksa örnek veriyorum Ege, biz seninle şuraya baktığımızda ya desem ki Ege şu kamera kendiliğinden olmuş. Malzemeler bir araya gelmiş. O malzemeler bir araya geldikten sonra bir de bunu sesi algılayacak bir malzeme bir araya gelmiş. Daha sonra lensi gelmiş üstüne. Kendiliğinden bir de başlat tuşuna basmış, şu anda seni kaydediyor desem. Onu oluşturan maddeler bir araya gelerek rüzgarla, çamurla, karla mı oluşmuştur? Yoksa birisi bunu ilmiyle, bilgisiyle ve gücüyle bir araya getirmiş midir? Abi getirildiğini düşünüyorum bu kameranın. Değil mi? Birisi buna müdahale etmiştir. Aynen öyle. Çok mantıklı olan bu çünkü. Ya birisi düşünmüştür. Demiştir ki işte pikseli olacak, rengi olacak, derinliği olacak. O zaman şu malzemeyi koymam lazım. O zaman bu malzemeyi kullanmam lazım demiştir. Doğru değil mi? Burada çok haklısın. Aynı şey evren için ama söylenebilir mi? Ondan emin değilim. Parçadan bütüne gitmemiz lazım. Senden konuşalım. Bir kamera, basit kamera. Duygusu yok, gücü yok, iradesi yok. Bunun için tesadüfen olmuştur diyemiyoruz. Mümkün değil. O zaman bir insanın oluşması tesadüfen veya öylesine olabilir mi? Çok 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 daha, milyon kat daha zor ya bir insan. Ve duygu. Şimdi benim dilimden birkaç cümle çıkıyor. Bu senin kulağından giriyor ve sende bir duygu durumu oluşturuyor. İşte bunların hepsini bir araya getirdiğinde kamera tesadüfen olmuyorsa acaba Ege tesadüfen olmuş mudur?
Şöyle, evrenin ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Ama evren eğer düşünüldüğü kadar büyükse bence bir noktasında bu kadar büyük bir tesadüfün hani denk gelmesi muhtemel değil, kesindir. İstatistikte belli bir oranın altında kalınca buna imkansız gözüyle bakılıyor aslında. Sende 3.2 milyar tane gen var DNA'nda ve senin trilyonlarca hücren var. Ve her an bu hücrelerin yenileniyor. Bu yenilenme belli bir düzene göre olmasa entropi dediğimiz mesele. Bugün odamı toplamadığımda 3 gün sonra odam tozlanmış, dağılmış oluyor. Doğru değil mi? Büyük ihtimalle. Halbuki kimse oraya müdahale etmedi. Yani hiç kimse girip çıkmadı ama kendi kendine tozlandı diyoruz. Niye? Çünkü düzensizliğe meyil vardır evrende. Bir müdahale olmazsa tam işte bunun gibi. Evrende ve sende sürekli devam eden düzensizliğe bir meyil var. Bir düzeni sağlayan birisi var. Bir kasıt var çünkü burada. Orada bir kasıt varsa Ege, kasıtı uygulayan birisi de olması gerekmez mi? Senin şu anda bedeninde tam 50 milyon hücre bir günde tazeleniyor. Bunlar yenileniyor. Sende 20-25 tane hücre bir gün içerisinde kanserleşiyor ve bunlar immün sistem tarafından temizleniyor. Düzensizliğe gidiş olsa bunların her biri her an nasıl tazelenmiş olacak ve Ege benim karşımda şu an konuşuyor olacak. Bunu düşünmek lazım bence biraz. Bu bir yaratıcı var yok arasında bir denklem. Şimdi şunu da düşünelim. Duvara baktığımda orada bir yazı var şu anda. O yazı birisi tarafından yazıldı. Burada hemfikir miyiz? Evet. Fikiriz. Çünkü neden? Yazıyı yazması için elinin olması lazım. Yazıyı yazması için yazı yazmayı bilmesi lazım. Okumayı bilmesi lazım. Ve gücünün olması lazım bunu yazabilecek. Şimdi bu yazıyı birisi yazdıysa acaba Ege'nin 3.2 milyar gen dizilimi tesadüfen olmuş olabilir mi? Onu birisi yazmadı mı? Çünkü her adeninin karşısında timin, her guanin karşısında sitozin geliyor ki sen şu an karşımda rahat bir şekilde konuşabiliyorsun Ege. Bu olmadığında nokta gen mutasyonları diyoruz mesela biz bunlara tıpta. Belki bilgin vardır sayısaldan dolayı. Bir insan hayatla bağdaşmayan formlar oluyor. İnsanın hayatla bağdaşmayacak bir hayatı oluyor. Şimdi bunu düşündüğünde demek ki sen şu anda karşımdaysan burada bir kasıt yok mudur yani? Bir iradeyle, bir ilimle bu olmuş diyemez miyim? Böyle bir argümandan önüne sürülebilir. Ama mesela duvarda bahsettiğimiz şey çok basitleştirilmiş bir metafor olarak işe yarıyor. Benim dediğim gibi daha detaya inersek ya aynı şey olmadığını da öne sürebiliriz demek. Zaten öyle. Çok daha zoru. Yani basit duvardaki basit birkaç harfin kendi kendine olamayacağını kabul ediyorsa birisi, insanın kendi kendine olacağını asla söyleyemez. Ben de bunu demek istiyorum. Çok daha kompleks zaten konuştuğumuz mesele. Yani sen insansın. Her şey sana hizmet ediyor aslında. Arının balını sen kullanıyorsun. İneğin sütünü, derisini, gübresini sen kullanıyorsun. Koyunun aynı şekilde. Herhangi bir başka bir hayvan insanları bir yere tutup hadi onları gezelim bir insan bahçesi yapalım demiyor. Ama insan bak etini sütünü faydalanamadığı hayvanları topluyor bir hayvanat bahçesi diyor. Safari diyor onları geziyor bile. Neden? Her şey insana hizmet ediyor aslında. Yani en zirve noktada akıl, irade, ilim, kümülatif bilgi birikimi insanda var. Durup bir kere düşünmemiz lazım. Yani bu basit yazı kendi kendine olmuyorsa Ege'nin bu kadar baştan sona fizyolojik mükemmel durumu, anatomik durumu ve Ege'nin duyguları tesadüfen olabilir mi? Şimdi şöyle bir soru sorayım ben de size abi. Ben sürekli bunu Instagram'da görüyorum yani. Ne kadar yanlış ne kadar doğru bilmiyorum. Biz doğmadan önce kaderimizi yazan Allah neden öldükten sonra soruyor peki? Çok gördüm Instagram'da. Ben bunun cevabını gerçekten duymak istiyorum. Şimdi kader dediğimiz mesele, ezel dediğimiz mesele daha doğrusu bir ilmi bir konudur. Şimdi şöyle ilmi dediğim. Kader doğrudan sana bir işi yaptırmaz. Senin yapacağın işi bilir. Örnek veriyorum. Az çok matematikten anlarsın herhalde. Kadir ben sana desem ki sen buradasın 5 metre bölü saniye hızla gidiyorsun 10 metre ileride duvar var. Ben de burada defteri çıkartıyorum diyorum ki Kadir duvara çarpacak. Ben yazdığım için mi Kadir duvara çarptı? Yoksa ben matematik ve fizik ilmimle beraber senin duvara çarpacağını bildiğim için onu oraya yazdım. Senin duvara çarpacağını bildiğim için yazdım ve sen çarptın. Sen der misin ki bana sen onu yazdığın için ben duvara çarptım suçlu sensin. Yani abi çok güzel bir örnek verdin de. Ben de hayır derim. Derim ki sana bak Kadir öyle değil. Ben yazdığım için çarpmadın. Ben belli başlı bilgileri biliyordum. Fizik biliyorum, matematik biliyorum, hız biliyorum, denklem biliyorum. X eşittir V çarpı T'yi de biliyorum. Yol değil mi? Zamanla hızın çarpımı. Bunu da biliyorum. Ve diyorum ki oraya çarpacak Kadir. Ben yazdığım için çarpmadı. Ben bu bilgilerle cüz'i azıcık ilmimle kaderin çarpacağını bildim ve yazdım. Aynen öyle. Allah sonsuz ilmiyle ve kudretiyle senin ne yapacağını biliyor ve kaderini öyle yazıyor. Kader sana iş yaptırmıyor. İşi yapan sensin. O orada yazıyor sadece. Anlaşıldı mı? Çok basit bir örnek bence bu. Abi beni kilitledin. Ben kilitlendim şu an. İptal. Bugün 100 tane kapısı olan bir saray düşün Kadir. O sarayın 20 kapısı açık. 80 tanesi kapalı. 80 kapıya gidip ya ben bu saraya giremiyorum kapalı kapıları mı dersin yoksa 20'sinden girmeye mi çalışırsın? Girmeye çalışırım.
İşte zaten mantıklı olan bu olduğu gibi sen de mantıklı bir kardeşim olduğun için İslam da açık kapılardan girmemizi öneriyor bize. Ben anlamıyorum, bende onun anahtarı yok, ben onu açabilecek şu anda anahtara sahip değilim diye kapalı kapıları gösterip hayır ya bu saraya girilmiyor demek mesuliyetten kaçmak olmaz. Şimdi bizim burada karşılaşmamız da bence tesadüf değil. Yani biz burada bir amaç için karşılaştık belki. Ben seni çok sevdim hakikaten. Böyle sempatik birisin. Şimdi şunu demek istiyorum sana Kadir. Yani bunca şey boşuna yaratılmadı, boşuna yaşamıyoruz. Acaba Kadir boşuna yaratıldı mı? Yani Kadir'in şunu sorması lazım. Her şey bir ürüne hizmet eder. Doğru değil mi? Yani bugün sen dükkanına koyduğun sütün de işte şekerin de Antep fıstığının da amacı o ürünün oradan çıkmasıdır. Ben daha çok vicdanıma göre yaşıyorum. Hani ben bir karıncayı veya bir insanı incitecek bir insan değilim. Hani şöyle bir şey de var. İnsanlar daha çok bence hani dini bahane edip de yaşamaktan değil de vicdanen yaşaması daha önemli diye düşünüyorum ben. İslam zaten bize iyi olmayı öneriyor. Yani bugün bizim peygamberimiz savaşa giderken kedi ve onun yavruları var diye İslam ordusunun yönünü değiştiriyor. Cübbesinin üzerine kedi oturduğu için o cübbeyi oradan almıyor. Bir kediye, bir köpeğe bile, bir insana, birinin hakkını yememeye. Şimdi İslam doğruluğa ve iyiliğe sevk ediyor beni. Şimdi çok kötülük yapan zenginler var ama ben paradan soğumuyorum, doğru değil mi? O zaman dini kötü yaşayanlar var diye dinden soğumak olmaz. Çünkü bu akıl sana verildiyse senin bunu düşünüp oradan bir çıkarımda bulunman lazım. Bu kadar şey boşuna değilse ben de boşuna olamam. Şimdi az önce verdiğimiz örnekler var. Şimdi bir peygamber olsan ve bir kutsal kitap yazacaksın. Oraya dersin ki iyi olun, doğru olun, dürüst olun, insanlara iyilik yapın, adalette bulunun. Doğru değil mi? Onları yazarım muhtemelen. Peki Kur'an'da şunlar geçiyor Kadir bunlarla beraber. Evrenin genişlediğinden bahsediyor. Embriyonun anne karnındaki halinden bahsediyor. 1400 yıl sonra Kur'an'da yazdığı gibi ispatlanıyor. Dişi bal arısından bahsediyor. Rum suresinde Rumların kısa bir zamanda tekrardan galip geleceğinden bahsediyor. 3 ila 9 yıl arasında ve 3 ila 9 yıl arasında Rumlar ve Persler tekrardan bir savaş yapıyor. Rumlar bu savaşı kazanıyor. Tam tersi olsa Kur'an'daki ayetlerin tamamı çökecek. Tebbet suresinde Ebu Leheb'in imansız olarak öleceğinden bahsediyor. 8 yıl sonra ölüyor ve inançsız olarak ölüyor. Ebu Leheb iman etse Kur'an çökecek. Düşün. Rumlar kaybetse Kur'an çökecek. 1400 yıl sonra evrenin genişlediği ispat edilmese Kur'an çökecek. Şimdi bir peygamberlik iddiasında bulunsa bir insan, gerçekten peygamber olmasa, sadece herkesin kabul edebileceği iyi olun, doğru olun, dürüst olun gibi şeylerden bahsederdi ama demek ki embriyoyu yaratan da, evreni yaratan da, o tarihi yaratan da, Rumları yaratan da, o her şeyi yaratan zat, Kur'an'ı yazan zatla aynı zat. Bu da işte Allah Azze ve Celle diyoruz biz. Abi peki ben şunu da sormak istiyorum. Yani geçmiş dönemden gelen bir kitap Kur'an-ı Kerim değil mi? Yani kutsal bir kitap. O geçmiş dönemden bu döneme nasıl hatasız bir şekilde geldi peki? Belki biz yanlış biliyoruz anlamlarını veya kitap eksik parçalar halinde geldi. Topkapı Sarayı'na gittin mi hiç? Yok. Orada Hazreti Osman'ın şehit edildiği Kur'an var. Bizim şu an okuduğumuz Kur'an'la aynı Kur'an. Ben bunu bilmiyordum. Vay be. Tükendim abi ben bu kadar. O zaman şehadet getirelim. Az önce verdiğim örnekleri düşün. Yani vicdanın çalıştı orada. Vicdan zaten doğruyu gösterdi orada sana. Bence küçük bir adım. Onu bugün atalım. Bismillah diyelim beraber. Ne diyorsun? Bir şehadet getirelim. Abi ben getiririm, ben zoruma gitmez. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sarılayım mı sana? Sen inanıyorsun, Müslümansın değil mi? Elhamdülillah. Peki cennete gitmek istiyorsun. Evet istiyorum. Cennete gitmenin yolu bu dedin. Bunları yapabiliyor muyuz? Yani insanın içinde olması gereken bir şey. İçinde varsa her şey olur. Allah zaten görüyor, namazını da kabul eder, her türlü kabul eder. Peki şöyle diyeyim, her gün işe gitmeyi istiyor musun? Her gün işe gitmeyi istemiyorum, yalan. Ama sonunda alacağın maaşa bildiğin için gidiyorsun değil mi? Tabii ki de. İşte her zaman namaz kılmak istemesen de, içinden gelmese de sonundaki mücazat ve mükafat, ödül ve cezadan dolayı işe olan imanın kadar Allah'a imanımız olsa bunu da yapmamız gerekmez mi? Bence gerekli. Zaten sonunda güzelliğin olması için zaten bu amaç zaten. Biz bu dünyaya zaten bunun için geldik. Bir görevimiz varsa o da zaten bu görevi yerine getirmek. O zaman neden yapmıyoruz? Ya zaten bakarsa zaten bu zamana kadar zaten kimse doğru düzgün bir şey yapmıyor ki. Sen kabrin altına tek girmeyecek misin? 2 kişilik yanındaki arkadaşının soruları seninkini geçirecek. Ya üniversite sınavında bile bu yok. Başkasının sorularından bakamıyorsun. Kulluk sınavının sonucunda nasıl başkasına bakarak biz bir şey diyebiliriz ki? Ya zaten diyemeyiz. Bu insanın da kendisinde olan biten bir şey. Bu hayatı zaten tek geldin, tek gideceksin. Yanında birisi olmayacak. O zaman dönüp kendini bir kere sorgulayıp bir check-up'a girip yani kendini bir kere daha ya acaba ben neresindeyim, ne için geldim ve neyi yaşıyorum ve nereye gidiyorumu kişinin kendisine sorması gerekmez mi? Bence gerekli. Bunu düşünüp hatta en kötü aynadan bile kendisine bakıp düşünmeli. Evli miydin bu arada?
Hayır abi 19 yaşındayım. Desem ki sana yarın birisini buldum, evlenir misin? Yok yalan abi yok. Neden? Bu kişiyi tanımıyorum. Dakikasında direkt evlilik olmaz ki. Çok güzel. Tanımıyorum, tanıyacağım ki seveyim. Seveyim ki onunla evleneyim, onun için bir şeyler yapayım dersin. Tam bunun gibi işte. Biz inanıyorum diyoruz ve inancımız uğruna bir şeyler yapmıyoruz ya. Aslında biz tanımıyoruz. Allah'ı tanısak, aslında her an seninle ilgilendiğini, seni yarattığını, 7 günde bir beyaz küreleri, 120 günde bir kanındaki kırmızı kürelerin yenilendiğini, evrende sürekli düzensizliğe giden entropi kanunu diye bir şey varken her an düzenli olan bir yaratılışı, her an işleyen matematiksel denklemleri, sadece yer çekimi ve kütle çekimi kanunu bile düşünsen, bunların her an işlemesi ve sende de tecelli etmesi aslında Allah'ın her an seninle ilgilendiğinin göstergesi. Allah benimle her an ilgileniyor da ben gün içerisinde nelerle ilgileniyorum. Bir 5 vakit namaz günde 45 dakika 1 saat alacak bir ibadet. Bunu bile yapmaktan acizsem dönüp cenneti istiyorum demek biraz ikiyüzlülük olmuyor mu? Tabii ki de olur efendim. Tabii ki de olur. Bu direkt yani olmaması gereken bir şey. Bu ikiyüzlülüğün de daha başka bir şey. O zaman dönüp bugün bir kere kendimizi sorgulamamız lazım değil mi? Bence de yani. Yani şöyle söyleyeyim, ben çok güzel bir araba aldım. İçinde yemek yiyorum, çay içiyorum, kahve içiyorum, dinleniyorum ama arabanın bir sorunu var, gitmiyor. Mantıklı mı? Ha mantıksız. Çok güzel bir klima aldım. Klima bulunduğum yerde rengi çok güzel, deseni, dokusu çok güzel, ağırlığı çok iyi ama klima ısıtmıyor, soğutmuyor. Mantıklı mı? Mantıklı değil. Mantıklı değil. Klimanın amacı zaten ısıtmak, soğutmak. Arabanın amacı işte gitmek. İnsanın da yaratılış amacı Allah'a iman ve ibadet iken diğer yaptığı hiçbir şey bunu yapmadığında mantıklı olmuyor işte. Aynen öyle. Öyle. O zaman bugün namaza başlıyor muyuz? Ben zaten kılıyorum Kamil namazım. Bakma böyle tarz oldum. Öyle dedin. Kılmıyorum dedin. Yok abi eskiden kılıyordum da şimdi tekrar başladım. Cumalara falan gidiyorum. 5 vakit diyorum ben. Tamam abi. Bugün. Tamam abi kılacağım. Şimdi akşam namazına gidiyoruz. Tamam abi okey. Hadi gidelim. Hadi gidelim abi. Yayınlayabilir miyiz? Tabii ki de abi. Yayınlayabilir miyiz? Tabii ki tabii. Yayınlayabilir miyiz? Tabii ki. Yayınlayabilir miyiz? Tabii.